Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Ünlü şair Nazım Hikmet'in bu çok tanınan ve sevilen şiiri bize acaba neleri anlatıyor? Şiir bir benzetme ile başlıyor. Yaşamak bir ağaç gibi. Nazım Hikmet, insan hayatını başka bir canlının, ağacın hayatına benzetiyor. Ardından bir tespit yapıyor. Tek. Bizlerin de hayatın içinde yalnız ve tek başımıza olduğumuzu belirtiyor. Hemen ardından insani bir duyguyu dile getiriyor. Hür. Hayatımızın bir anlam kazanmasının ancak hür ve özgür olarak mümkün olduğunu düşünüyor. Bir sonraki dize, bireyin toplumdaki yerini ortaya koyuyor. Ve bir orman gibi. Evet, biz tek başına olduğumuzun farkındayız ve özgür olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ancak biz aynı zamanda bir toplumun içinde yaşıyoruz. Etrafımız bir sürü ve çoğunu tanımadığımız insanlarla dolu. Ve bu durum bizim üzerimizde korku oluşturuyor. Onlarla bir uzlaşma sağlayamaz ve çoğunluğa uyamazsak varlığımız tehdit altına girebilir. Dünyada hep savaşlarla ve düşmanlıklarla dolu olduğu için insanların binlerce yıldır en çok ihtiyaç duydukları şey de barış ve dostluktur. Nazım Hikmet de bu ihtiyacı bir dilek ve bir umut olarak dile getirmiş. İçindeki özlemi kelimelere şöyle dökmüş. Yaşamak kardeşçesine. Şiir ve tarifler çok etkileyici. Aynı zamanda da duygu dolu. Dil kullanımı açısından da kıvrak ve çok başarılı. Ancak eksik. Çünkü sadece toprağın üzerinde ve somut olarak algılayabileceğimiz şeylere dayalı olarak yapılan bir anlatım. Bizler ağaçları birbirlerinden ayrı ayrı konumlanmış bir şekilde gözlemliyoruz. Bu durumu kendimizle özdeşleştirdiğimizde içimizi bir yalnızlık ve korku sarıyor. Bir de çevremizdeki diğer ağaçları yani insanları ve ormanı yani toplumu görünce ne kadar yetersiz olduğumuz hissine kapılıyoruz. Yalnızlık duygusunun yarattığı bu korkudan kurtulabilmenin tek yolunun diğer ağaçlarla dost olup kardeş gibi yaşamaktan geçtiğini fark ediyoruz. Ama bunu bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Çünkü hayat sadece toprağın üzerinden yani gözlem yapabildiğimiz bir alandan oluşmuyor. Bir de toprağın altı var. Göremediğimiz bir alan burası. İşin ilginci toprağın üzerinde var olan her şeyi yaratanın da bu temel alan olması. Ve oraya baktığımızda karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Anlıyoruz ki biz her ne kadar kendimizi tek bir ağaç gibi çevremizdeki insanları da bir orman gibi görsek de aslında yani toprağın altında hepimiz birbirimizle iletişim ve etkileşim içindeyiz. El ele ve birlikte çalışarak toprağın üzerindeki hayatı var ediyoruz. Ama bunun farkında değiliz. Holistik düşünce, hayatı toprağın üstüyle altını bir bütün olarak görmek anlamına geliyor. Algı alanının genişlemesi ve görülen resmin değişmesi, bizim kendimizle, diğer insanlarla ve hayatla ilgili düşüncelerimizi ve duygularımızı kökten değiştiriyor. Böylelikle diğerlerinden ayrı olmaktan ve onları birer yabancı gibi görmekten doğan korku duygusu, yerini bütünleşik ve dost olmanın güven duygusuna bırakıyor. Hayatın gerçek kaynağında hepimiz ortak bir ürün yani dünya hayatı için çalışıyoruz. Enerji alanında hepimiz birbirimizle bağlıyız, tıpkı ağaç köklerinin birbirleriyle bağlı ve örülü olması gibi örülüyüz, el eleyiz ve kimse başka kimsenin zararını istemiyor. Herkes kendisi için çalışıyor gibi gözükse de aslında bütüne hizmet edip katkı yapıyor. Holistik düşünce bize bu aydınlanmayı sağlıyor. Hayatımızı kökten değiştiriyor ve bizi anlayış ve hoşgörü yoluna yönlendiriyor. Toprağın altını ve üstünü
tek bir bütünlük olarak görebilmemizi sağlıyor.